بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأولاده وأزواجه وأصحابه وأتباعه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سائر إخوانه النبيين والمرسلين عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك، وعلى آلهم وأولادهم وأزواجهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. صدق الله العظيم، وبلغنا رسوله النبي الهاشمي الكريم. Ya İlahel Alemin, her halükarda tevfikat-ı Sübhaniyeni bizlere yar eyle. Nefsin, şeytanın, hevanın şerrinden bizleri masum ve mahfuz eyle. Cümlemizi Kur'an-ı Mucizül Beyan istikametinde hayata muvaffak eyle. Kur'an'a hizmet şerefiyle şerefyab eyle. Marifetini kalplerimize işrab eyle. Kalplerimizi nuru marifetinle mutmain eyle. Cümlemizi bu hava, bu anlayış, bu itminan içinde cennet ve cemalullah şerefiyle şerefyab eyle. Amin. Bu hurmeti seyyidil mürselin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Muhterem Müslümanlar, geçen hafta sıfatlarıyla, esmasıyla Cenab-ı Hakk'ı anlayacağımız, anlatacağımız derslere girmeden evvel insanın hidayetine mani bir kısım faktörleri anlatmaya çalıştım. Cehalet insanı küfre itici bir sebeptir. Gaflet insanı küfre itici bir sebeptir. Böbürlenme, kibirlenme insanı küfre itici bir sebeptir. Heva ve inhiraf insanı küfre itici bir sebeptir dedik. Hüzme hüzme kainattan gelen, kainattan aldığımız bir arı gibi Allah'ın diktiği bütün ağaçların başına konup kalbimize marifet hüzmeleriyle dönebilmemiz, bu hastalıkların kalpten atılmasına bağlıdır. Bir kalp, kibir içindeyse, böbürleniyorsa, ona Allah'ın Resulü, ona Hz. Musa dahi gelse hak ve hakikati anlatsa, karşısında Firavun olacaktır, Ebu Cehil olacaktır, hakkı dinlemeyecektir. Hakkın bir kısım kimseler tarafından dinlenilmemesi, ne hakkın mantıkı olmayışına, ne de anlatanın bu mevzuda tamamen yaya bulunmuş olmasına verilemez, atfedilemez. Hak daima aziz ve daima kıymetlidir. Hakkı anlatanlar bazı zaman, bu zamanda çoğunun olduğu gibi, hakkın kâmeti kıymetine uygun anlatamayışlarından hüsnü kabul görmese bile, fakat çok devirlerde umumiyet itibariyle, daha ziyade kalplerin hakkı dinlemeye müheyya olmayışı, insan kalbinin Allah'ı anlamaya hazır bulunmayışı, kibirle, gururla dolu oluşu, hakkın anlaşılmasına engel olmuştur. Öyleyse evvelen ve bizzat, hakka kulak veren kimseler ve hakkı anlatan kimseler dikkat edecekleri bir husus var.
Adam kendini beğenme hastası ise, kendini beğenme budalası ise, ona hakkı anlatmak boşunadır, beyhudedir. Siz anlattıkça o size başka şeyler anlatacaktır. Hakkı anlatmadan dur olmayacaksınız, vazgeçmeyeceksiniz kim olursa olsun. Fakat o kabil kimseler kabul etmediği zaman, şunun için arz ediyorum, ümitsizliğe düşmeyeceksiniz. Ve Hakk'a kulak verdiği halde, Hakk'ın kalbinde bir nur hüzmesi hasıl etmediği kimse de, bu beni tatmin edemedi, bana bir şey anlatamadı dememelidir. O da kalbindeki kibri çıkarıp atmalıdır. Bu Allah'ın kanunudur. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك فأنهم كذبوا بآياتنا. Sadakallahul azim. Allah kemal-i azametle ferman ediyor. Biz gökte ve yerde yazdığımız ayetleri, varlığımıza delalet eden nişanları, insanın mahiyetine derc ettiğimiz, varlığımıza delalet eden nişanları, kibirli kimselerin gözüne perde yaparız. Kibirlerini perde yapar, onların nazarlarını ondan çeviriveririz. Yani hak ve hakikati onlara göstermeyiz. Hak ve hakikati görmeleri, kalplerindeki kendilerini büyük görme hastalığını atmalarına bağlıdır. Seasrifu atacağız diyor, çevireceğiz. Seasrifu an ayatiyellezine yetekabberune fil ardı bigayril hak. Ayetlerimizden onları ki yeryüzünde böbürleniyorlar, kibirleniyorlar. Ve in yarav kulle ayetin la yu'minu biha. Bütün kainat ayet kesilse, tarrakalarla Allah dese, insan mahiyetiyle Allah dese, onlar yine inanmayacaklar. Ve in yarav sebiler rüşdi la yettehizuhu sebila. Doğru yolu görseler onu yol edinmeyecekler. Düzen, yordam edinmeyecek, o yolu tutup gitmeyecekler. Ve in yarav sebilel gay yettehizuhu sebila. Şeytan saltanatına ait bir yol kendilerine gösterildi mi? Şeytana ait bir yol onların önüne getirilip onlara gösterildi mi? Onlara arz edildi mi? Hemen yol olarak, yordam olarak onu benimserler. Ferd olarak onu benimserler. İnsan karihasından çıkan yolu, şeytan yolunu benimserler. ذَٰلِكْ فَأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا. Cenab-ı Hak onların hidayetini murad etmemiş. Ayete dikkat edildiği zaman ruhundan elde edilen mana şudur. İnsanın kalbinde kendini beğenme hastalığı olursa, kibir olursa, siz ona ne kadar delil getirirseniz getiriniz, getirdiğiniz deliller ters yüz olacak, yüzünüze çarpılacak ve onun kalbinde en ufak marifet hüzmesi, marifet reşhası hasıl olmayacaktır. Cenab-ı Hak, hak ve hakikata kulak verenlerin kalbinden, hak ve hakikatin kabulüne mani olan bu marazı ihraç buyursun. Biz de ihraç edelim kalbimizden. Zulm ve kizbe sapan kimseler hak ve hakikati kabul etmezler. Zulm ve kizbe sapan kimseler, başkalarına tecavüz edenler, hukukullah'a tecavüz edenler, kainata karşı yalan söyleyenler, nefislerine karşı yalan söyleyenler, iki türlü hayat yaşayanlar ve bu yalanı insanları aldatmaya kadar teşmil edip insanları da aldatan yalancılar, bunlar da hakkın hidayetinden mahrumdurlar. Vallahu la yehdil kavmez zalimin. Allah ferman ediyor. Allah isteyeni hidayet eder. Fakat zalim hidayet hakkını kaybetmiştir. Allah zalimi hidayet etmez. İnna Allah la yehdi men huve kâzibun kaffar. Yalan söyleyen, kendini aldatan, yalanına başkaları inandıran ve kainatı kendi hesabına yalan konuşturan, hayatı yalandan ibaret, mahiyeti yalan abidesi olan insanlar, bunları da Allah hidayet etmez Celle Celaluhu. Öyleyse yalan, Allah'ı inkar şeklinde kainata karşı yalan, faraziyelere saplanma yalanı, hipotezlere saplanma yalanı, hakikata yanaşmama yalanı, mahiyetine karşı yabancı kalma yalanı, yani kalbinden daima kaçma yalanı, kalbinde olup biten şeylere karşı yabancı durma yalanı, bu yalanlar insanın
hidayeti kabulüne mani birer hastalıktır. Bu mahiyette insana bu hayat gibi imanı şerbet diye takdim etsen, zehir diye senin yüzüne çarpacaktır. Emsali bir sürü kafirleri görüyoruz. Bu noktayı nazardan, hayatı kizipten ibaret, hayatı zulümden ibaret insanlara muhatap olup onlara Allah birdir diye anlattığımız zaman hüsnü kabul görmüyorsa bu büyük hakikat, ümitsizliğe düşmemek lazım. Ebu Cehiller de olacak, Ebu Bekirler de olacak. Ama biz ümitsizliğe düşmeden Cenab-ı Hakk'ın tevfikini dileyerek anlatmaya devam edeceğiz. Cenab-ı Hak bu anlayışta kaim ve daim eylesin. Gafletin esiri olma öyle bir hastalıktır ki bu hastalığa müptela olan kimse de hakkı kabul etmez. Çünkü hadiseleri ters değerlendirir. Hadiseleri hadiselerin akışına göre, asıl mahiyetlerine ve manalarına göre ele alma imkanından mahrum eder gaflet onu. Onun için Kur'an-ı Mucizül Beyan çok yerde hadiseler insanın karşısına kitap diye serer ve insanı tefekküre davet eder. İnne fî halqis semâvâti vel ard ve ihtilâfil leyli ven nehâr le âyâtin li ulil elbâb. Göklerin ve yerin yaratılışında, gece ve gündüzün ihtilafında, değişmeden, gözü kapalı, önüne doğrudan doğruya Kur'an yeni nazil olduğu keyfiyet ve hava içinde getirip koysanız dahi o bir şey anlamayacaktır. Onun için gafletten uzak bu kimselerin halini Kur'an anlatırken bize şöyle diyor. اَلَّذ۪ينَ يَذْكُرُونَ اللّٰهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ ف۪ي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ Sadakallahul azim. Allah'ı ayakta olarak anarlar. Gezerken Allah'ı anarlar. Karşılarına çıkan her hadisenin verasında Allah'a ait deliller araştırırlar. Ve kuuden oturdukları zaman Allah'ı anarlar. Beni oturturan Allah'tır. Şu mafsalları oturmaya müsait yaratan Allah'tır. Beni bu türlü rahatla müheyya keyfiyette teçhiz eden Allah'tır Celle Celaluhu der, otururken Allah'ı anarlar. Yatarken, yatmada istirahatı düşünür Allah'ı anarlar, yatarken de Allah'ı anarlar. Daima Allah'ı tefekkür ederler ve sonra neticede şuna varırlar. Rabbena ma halakta hâzâ bâtıla. Allah'ım yarattığın şeylerde manasızlık, yarattığın şeylerde butlan yoktur. Yarattığın ve nazarımıza arz ettiğin ve bizi mütealasına davet ettiğin her şey serapa nizamdan ibaret. Her şey malemal hikmetle dolu derler. Müminler derler. Gafletten kaçanlar derler. Ama gafletteki ne yatmanın manasını anlar, ne kalkmanın manasını anlar, ne gezmenin manasını anlar. Binaenaleyh hak ve hakikatin gönülde yerleşmesi, Allah'a ait manaların burada rüsuh bulması, gaflet denen hastalığı atmaya bağlıdır. O bakımdan gafile anlatırken dahi ümitsizliğe düşmemek lazım. Çünkü o hak ve hakikati kabul etmeye müheyya değildir. وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ. Gökte ve yerde nice ayetler vardır. Ay hareket ederken bana bak Allah'ı anlatayım sana diyor. Güneş doğarken, yükselirken, batarken bana bak nizamımla Allah'ı sana anlatayım diyor. Otlar yeşerirken, ağaçlar meyve verirken, sular şakır şakır akarken, kuşlar bülbülvari öterken her şey Allah diyor, sana Allah'ı anlatayım diyor ama fakat o bütün bunlara uğruyor, bütün bu ayetlerden nazarını çeviriyor, bütün bunlardan bir mana almak istemiyor. Öyleyse bunun kalbinde de marifeti ilahi namına bir hüzme, bir pırıltı hasıl olmayacaktır. Sizler hak ve hakikati gaflet hastalığına müptela olan kimselere anlattığınız zaman dahi kabul etmiyorlarsa ne ümit olmayınız. Cürme inhimak etmek, masiyetten kendini alamamak, kafirler bu ince hususu çok iyi keşfettikleri için insanlara cürüm işleyebilecekleri zemini hazırlamıştır. Kadını baştan çıkarmış erkeğe musallat etmiştir. Hususiyle gençlerin, gençlik heyecan ve hevesatlarını tahrik etmiş, günaha sokmuştur. كَذَٰلِكَ نَسْلُكُهُ ف۪ي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ Allah buyuruyor. Biz işte mücrimleri böyle sevk ederiz ve onlar asla iman edemezler diyor. كَلَّا بَرَّانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ
kazandıklarından ötürü kalplerinde yara ve bere vardır, paslar vardır. Hak geldiği zaman makes bulamayacak, hüsnü kabul görmeyecek. Allah anlatılacak fakat onda iştirar ve ürperti olmayacak, duyma olmayacak, imtisas olmayacaktır. Bu cürümden ötürüdür. Yığın yığın bir sürü cürüm imkanlarının sokaklara serildiği bu devirde hak ve hakikatin nasıl ters yüz edileceğini hesaba katın, hep beraber el kaldırın, Cenab-ı Hakk'a dua edin. Şu mefsedeti, şu sapıklığı Cenab-ı Hak en yakın zamanda bertaraf etsin. Kalplerimizi iman ve Kur'an hakikatlerini anlamaya müheyya kılsın. Bu hususları daha fazla geliştirmek mümkündür. Geçen hafta da küfrün sebepleri olarak saydığım bu hususları saymama binaen onunla iktifa ederek bugün delillerden bir ikisini arz etmek üzere inşallah Teala asıl meseleye intikalı düşünüyorum. Daha evvelki derslerde de arz ettiğim gibi burada da tekrar antiparantez arz etmede fayda mülahaza ediyorum. Mesele benim bakımımdan his ve heyecanı okşayıcı keyfiyette belki olmadığından, tamamen akla ve kalbe hitap ettiğinden, arzu ettiğim şekilde ruhumda bir coşkunluk duyamayacağım, o bakımdan bana soğuk gelir. Sizlere de sizin hissiyat ve heyecanınızı okşayacak şekilde bilhassa müşahhas misallerle bu iman ve Kur'an hakikatlarını bilhassa Zat-ı Bari'ye ait hakaiki anlatırken sizin ruhunuza da aynı coşkunluğu temin etmeyeceği için belki sizin üzerinize de bir ağırlık yapacaktır. Fakat bununla beraber biz eğer kainata, eğer nefsimize baktığımız zaman tek hakikat görüyoruz. Her yerde Allah kendini anlatıyor. Şu kulağın şuraya konmasından, burnun buraya konmasına kadar, bundan şu ayakların böyle yapılmasına kadar, ondan sema simasının yıldızlarla yaldızlanmasına kadar, ondan zeminin ağaçlarla, otlarla, yeşilliklerle donatılmasına kadar her şeyle bize kendisini anlatıyor. Öyleyse kainatta en büyük hakikat Allah'ın anlatılması ve insanlar için en büyük hakikat Allah'ı anlamalarıdır. Hilkat-ı insaniye, marifeti ilahi istikametinde olursa, yaratılışına uygun bir yola girmiş demektir. İşte bu noktayı nazardan çıkış yapalım, siz böyle dinleyin, benim de bu meseleleri ağırlığına rağmen anlatmada güçlük çeken nefsim, bu açıdan meseleyi alsın, bu açıdan anlatsın. Onun gökte ve yerde, nefsimizde ve afakta binlerce delili dile getirerek, kendisini bize anlatmasını size arz etmek belki seneler sürer. Çünkü her hadise başlı başına bir kitaptır. Fakat onu anlatan delillerden, onların küllilerinden sadece birkaç tanesini anlatmada fayda mülahaza ediyorum. Diğerlerini artık efkarınıza havale edecek, okuyun, arayın, bulun diyecek, hususi bu işin tedrisatını yapan, hususi bu iş için yerler, yurtlar, yuvalar açan ve sadece Allah'ı anlatmak için, anlamak için bir araya gelen kimselerle teşviki mesai yapmayı, görüşme ve konuşmayı tavsiye etmekle iktifa edeceğim. Kainatı, Kur'an-ı Mucizül Beyanı, Resul-i Ekrem diğer peygamberler ve mucizelerini ve bir de vicdan dediğimiz şeyi Cenab-ı Vacib-ül Vücud ve Tekaddes Hazretlerinin varlığına ve birliğine dört büyük külli delil olarak sırasıyla arz etmeyi kararlaştırdım. Daha evvel başka yerlerde arz ettiğim gibi. Allah'ı bize anlatan bir Allah'ın kudretiyle, iradesiyle yazdığı, gözümüze, nazarımıza arz ettiği kainat kitabıdır. O kainat kitabının tercümesi ve tercümanı olan Kur'an-ı Mucizül Beyan ikinci şahittir. O tercümana tercüman olan, kainat yüzü suyu hürmetine yaratıldığı Hz. Muhammed Aleyhisselatu Vesselam üçüncü şahittir. İnsanı aldatmayan, yanıltmayan, dalalet içinde bulunduğu zaman dahi ebed dedirten, ebedden başka bir şeye razı olmayan vicdan ise Allah'ın varlığına dördüncü şahittir. Kainat binlerce delaille Allah'ın varlığını ve birliğini göstermektedir.
Ve fil ardi ayatun lil muqinin. Allah ferman ediyor. Yerde ikna edici, ehli yakine bir sürü ayetler vardır. Ehli kanaata bir sürü ayetler vardır. İçlerinde itminan hasıl edecek, yakın hasıl edecek, yüzlerini marifeti ilahiye çevirecek bir sürü yerde ayetler vardır. Ve fi enfusikum efela tubsirun. Nefislerinizde de ayetler vardır. Görmüyor musunuz? Aynanın karşısında hiç simanıza bakmadınız mı? Kendi mahiyetinizi hiç düşünmediniz mi? İçinizdeki alemlerin çalışmasını hiç düşünmediniz mi? İçinize hayalen olsun hiç girmediniz mi? Ve fi enfusikum efela tubsirun diyor. Büyük alemle küçük alem arasında bir tek ayette münasebet kuruluyor. Küre-i arzın simasına baktırıyor, sonra hemen nazarını çeviriyor sana, senin simana baktırıyor. O alemde de görebilirsin, burada da görürsün. Kainat baştan aşağıya Allah'ın ayetleriyle doludur. وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ. Semada sizin rızkınız vardır. Rızkınız bereket-i ilahi olarak semadan gelir. Denizlerin tebahhur etmesi, yağmurun yağması, havayı nesimin esmesi Allah'ın emir ve iradesiyle semadan gelir. Sizin için vaadi ilahi olan şey de semadadır. Neticede bütün bu marifetlerden hasıl ettiğiniz imanla insanı kamil olmanız neticesinde varacağınız cennet de semadadır. Allah buyuruyor. فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ اِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْتِقُونَ. Allah ferman ediyor kasem ederek. Göklerin ve yerin Rabbine kasem olsun ki, şu düzen ve nizam içinde anladığınız Allah'a yemin olsun ki, Allah ferman ediyor. Allah'ın size bahsettiği bu şeylerin hepsi haktır. İleride de ilim ve teknik bunları hak olarak sizin karşınıza çıkaracaktır. Sizin konuşmanız gibi haktır. Tefsirci belki bunu anlamamıştır. Fakat ben şu manayı anlıyorum. Nasıl Allah sizi konuşturuyor, nasıl sizde hitap şeyi açmıştır, kainat da ayatıyla öyle konuşuyor. Nasıl siz Allah'ı anlatıyorsunuz, nasıl Allah'ı anlatma kelimelerle sizde vücuda geliyor. Kainattaki ağaç, yaprak, meyve çekirdekleriyle kainat aynen öyle tarrakalarla Allah'ı anlatıyor. O konuşmayla bu konuşma arasında esasen fark yoktur. Bu kulağa hitap eder, o da göze hitap eder. İkisi de kafanın hakemliği altında değerlendirilirse, kalp laboratuvarında çıkarılacak netice, Allah Halik'tir, Allah birdir hakikati olacaktır. Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın da delil olduğuna yine Kur'an bizi baktırıyor ve bu hakikati gösteriyor. اَوَلَمْ يَكْفِهِمْ اَنَّا اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ. Ya onlara yetmiyor mu sana bir kitap indirdik? Onların üzerine tilavet edilip duruyor. Onlar mütemadiyen Kur'an-ı Kerim'i okuyorlar. Bir ümmiden böyle şeyin meydana gelmesine imkan yoktur. Onu inşallah Teala Kur'an bahsinde ariz ve amik arz etmeye çalışacağım. Kur'an-ı Kerim'e de baksalar anlayacaklar ki bu Allah kelamıdır. Hangi ayetini kurcalasalar ifade tarzıyla, belagatıyla, talakatıyla, gayıptan haber vermesiyle, kainatı çok mükemmel şekilde anlatmasıyla, insan muammasını şerh etmesiyle anlayacaklar ki 14 asır evvel yaşamış bir ümminin kitabı olamaz. Bu göklerin ve yerin yaratıcısı, insanla kainat münasebetinin kurucusu, insanla kainatı bir araya getiricisi Allah Celle Celaluhu Hazretlerinin kelamıdır. Anlayacaklar, kanaat hasıl olacak. Allah'ın Resulleri de, bütün peygamberler, hususiyle efendiler, efendisi peygamberimiz de Allah'ın birliğine, varlığına şahidi kat'idir. Cenab-ı Hak o Nebi Ümmi'yi dinlemeye bizleri muvaffak kılsın. رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّٰهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ. Allah bir sürü elçiler, peygamberler göndermiştir. Onlar hakla, hakikatla insanların karşısına çıkmış, doğru yolun neticesinde cennete gideceklerini tebşir, eğri yolun encamında cehenneme sürükleneceklerini inzar etmişler. Kötü yolun akıbetinden korkutmuş, iyi yolun akıbetini göstermekle tebşir etmişler. Ta insanlar Allah'ın huzuruna çıktıklarında
ellerinde bir hüccetleri olmasın. Göremedik, bilemedik demesinler. Allah peygamber gönderdi, anlamadıkları kainatın manasını onlara anlattı. Anlamadıkları mahiyet manalarını onlara anlattı. Böylece hüccetleri kalmadı. İşte bunun için Allah peygamberler gönderiyor. Onları dinleyip istifade etmeye Allah muvaffak kılsın. Orada vahiy hüccetlerle kendi kendimizi avutacağımız o perişan duruma sukuttan bizleri masum ve mahfuz buyursun. اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ اَمْ عَلَى قُلُوبٍ اَقْفَالُهَا Kur'an'ı tedebbür etmiyorlar mı? Siz buradan kalbede delil çıkarın, yoksa kalpleri üzerinde, hak ve hakikati hissedecek vicdanları üzerinde bir perde mi vardır? Yoksa vicdanları tefessüh mü etmiştir? Der, bize dördüncü delile baktırır. Şerhini ilerideki cumalara havale ederek, bugün kainata ait delillerden bunların 5-10'unu size arz etmek istiyorum. Bu 5-10 tane delilden bir tanesi, hudus delili diyeyim veya daha yeni bir dille varoluş delili diyeyim, öyle arz etmeye çalışayım. Kainata ait birinci muallimimiz, Allah'ı bize öğreten kainattır. Bu birinci muallime ait 5-10 delil arz etmek istiyorum. Bu 5-10 delilden birincisi hudus delili diyoruz, varoluş delilidir. Burada şu hususa da dikkatinizi rica edeceğim. Varoluş delili veya hudus delili Allah'ın bir sıfatını gösterir. Kainatın süslü, zinetli yaratılmış olması ayrı bir sıfatını gösterir. Devam etmesi, fena bulması ayrı bir sıfatını gösterir. Öyleyse bu meseleleri beraber müteala ederken Cenab-ı Hakk'ın hangi sıfatlarına, hangi isimlerine raci olduğunu, neyi gösterdiğinde hep beraber müteala edelim. Ta sadece mesele bir Allah'a inanma meselesi olmasın. Sıfatlarıyla muhat, esmasıyla malum, zatıyla mevcudu meçhul olan Allah hakkında tam bir malumat elde etmiş olalım. Allah'ı isimleriyle biliyoruz. Allah sıfatlarıyla muhat. O kendi kendini sıfatlarıyla, çepeçevre sıfatları kendisini çepeçevre çevirmiş. Biz zat-ı bariye, zat-ı akdese bu noktadan yanaşamıyor ve zatı hakkında malumat elde edemiyoruz. Sıfatlarına yarım yamalak bakıyoruz, mahiyetimizde bulunan gölgelerinden ötürü. Ve esmasını tam bilmeye uğraşıyor, çalışıyoruz. Kainat-ı esmanın cilvesinden ibaret olduğundan ötürü, zatına gelince, şarklının da, garplının da ittifak edip söyledikleri şu sözü söylemeyi marifet adına marifet sayıyoruz. Allah'ı idrak edememe en büyük idraktır. Hazreti Ebubekir'le başlar bu. Ve sonra garplı seni yüzlerce, binlerce isimle anıyorlar. Yüz binlerce isimle ansam seni, yine senin hakkında bir malumata sahip olduğumu iddia edemem demek suretiyle künhü bari nakabili idraktır der. Zat-ı bari asla anlaşılamaz. Biz sıfatlar hakkında şöyle böyle, esma hakkında tam bir malumata sahip olursak, Allah hakkında sağlam bir kanaata sahip olmuş olacağız. Bu muammanın kapısını da bu meselelerin sonunda açmayı düşünüyorum. İnşallah onu da ona bırakalım. Ne demek varoluş hakikati, hudus hakikati ve bunun arkasından nasıl kıdem meselesi meydana çıkıyor? Bugün arz edeceğim bu husus biraz fenden, teknikten bahredar, hissedar olan kimselerin anlayabileceği şeydir. Ben hem kendim avamım hem de meseleleri cemaatin durumuna göre biraz daha avamileştirip anlatacağım için bu mevzuda ihtisas sahibi olan kimselerin kulağını tırmalamasın. Katiyen biliyorum ki benim meseleyi avamileştirmeme rağmen bazı kimseler de yine tam anlayamayacaklar. Onlar da meselenin ağırlığından ötürü beni muhakaze etmesinler. Böyle bir meseleyi anlatmada ne fayda mülahaza ediyorum? Cenab-ı Hakk'ın varlığına, birliğine ait binlerce delil var. Fakat mümin, şeytanın kalbe tereddüt sokacağı bütün delikleri, tereddüdün geleceği bütün pencereleri tıkama mecburiyetindedir. Allah öyle istiyor. Kalbinde tereddüt olarak Allah'ın huzuruna çıkmayacaksın.
Şüphe ve tereddüt kapılarının hepsini kapamadan Allah'ın huzuruna çıkmayacaksın. Bir tereddüdün varsa ciddi bir kalbi inkisar içinde ruhunu Allah'a öyle teslim edeceksin. Ah şu gediği kapayamadım diyeceksin. Ahirete öyle inanacaksın ki şu anda sen, dünyan, kainat hayal olabilir. Fakat ahiret hakikattır. İşte ona öyle inanacaksın. Allah öyle hakikati muazzamdır ki Celle Celaluhu, zat-ı bari öyle hakikati muazzamdır ki sen evham olabilirsin, kainat da evham olabilir. Fakat zat-ı bari olmaz. Zira senin varlığına, kainatın varlığına sen hacmınca kainat da hacmıyla delalet eder. Ama her şey binlerce dille Allah demektedir. Onun için Allah'ı inkar en büyük akılsızlıktır. İşte bu gediklerden bir tanesi de çok esbabperestler ta cihanın evveliyatına giderek işin bir devri daimden ibaret olduğunu, yani fenni dille zerrelerin, atomların enerjiye döndüğünü, enerjinin atoma döndüğünü ve böyle devam edip gittiğini anlatmak suretiyle haşa ve kella Allah'ın kudretini, Allah'ın iradesini işin dışına çıkarmaya çalışırlar. Böylece esbaba verirler, Allah'a verilecek şeyi esbaba dağıtırlar, taksim ederler, atoma enerjiye verirler. O bakımdan fayda mülahaza ediyorum. Mesele basitçe benim arz edeceğim şekilde avam şekliyle anlaşılacak olursa, daha derin tahkikat ve tamikatı daha evvelde atıfta bulunduğum gibi o kabil kimselere müracaat eder, o kabil kitaplara müracaat eder. Allah'ın tevfik ve inayetiyle anlarsınız inşallahü teala. Burada bu varoluş, hüdusta Allah'ın kıdemini, kıdem evveli olmama demek. Evvel isminin, Allah'ın evvel isminin dayandığı kıdem sıfatı. Evvel ismini de buradan çıkaracağız, kıdem sıfatını da buradan çıkaracak ve neticede kadim olan baki de olur. Hakikatini de buradan çıkaracağız. Atomun kadim olmadığını, sonradan yaratıldığını, gördüğümüz, görebileceğimiz, mikroskopla gördüğümüz, elektron şualarıyla gördüğümüz, X ışınlarıyla göreceğimiz her şey, bütün bunlar yoktu, sadece Allah vardı. Hiçbir şey mevcut değildi diyeyim. Allah vardı, hiçbir şey yoktu. İşte bu bizim kalbimize ulvi manasına uygun şekilde girerse, kıdemi ezeliyeti Allah'a veririz, maddeyi azlederiz, şu netice çıkar, Allah maddeyi yarattı. Cihan'ın tabiriyle Allah ışığa var ol dedi, ışıkta var oldu, yoksa bu muammayı anlamaya, anlatma imkan yoktur. Burada 3 hususla istidlal edeceğiz. Birincisi hararet kanunu diyorum. İkincisi atom çekirdeğinin etrafındaki elektronların hareketi diyorum. Üçüncüsü güneş ve enerjisi. Bu 3 hususu arz edeceğim. Vakit kalırsa ayrıca Cenab-ı Vacib Vücut ve Tekaddes Hazretlerinin zatıyla alakalı bir hususu da arz etmeyi düşünüyorum. Hararet kanunu kainatta frenkçe veya hararetin müsavi dereceye gelme, meyletme kanunu diyeyim, frenkçe buna termodinamik derler. Siz ister hararet kanunu deyin, ister onu deyin. Bu kanuna göre madde sonradan yaratılmıştır. Bir şeyin kendi kendine meydana gelmesini ne şarklı ne garplı, ne batıl ne de batılı kabul etmez. Bir şey yoktan kendi kendine meydana gelmez. Madde sonradan meydana geldiği kabul edilirse şu netice çıkar, maddeyi var eden birisi vardır. İşte eski kelamcı çok hakimane oturduğu kürsüde şöyle diyordu. Kainatta her şey hadistir, sonradan olmuştur. Her hadis için bir muhdis vardır. Her sonradan olanı meydana getiren birisi vardır. Öyleyse kainat hadistir, o kainatın muhdisi de Allah'tır diyordu. Ama acaba kainat hakikaten hadis mi? Acaba atom ve enerjisi hakikaten hadis mi? İşte bunu göreceğiz. Hararet kanunu, elektronların hareketi ve güneş enerjisiyle beraber mütalaa edelim. Ne demek hararet kanunu? Bu kanunun ilk formüle edeninin adını vererek de Carnot kanunu da derler. Bir teknik adıyla da termodinamiğin ikinci kanunudur bunun adı. Bu kanunun mahiyeti şudur. Astronotlar, ilim adamları büyük dev teleskoplarla
kainattaki ciddi araştırmalarını genişletince bir kısım şeyler çıktı karşılarına. Ez cümle Heybel'in görüşüyle bir kısım nebulozlar kaçıyor, kainat genişliyor gördü. Demek kainatta bir genişleme var. Bu ilim adamlarını düşünmeye sevk etti. Bir kısım güneşlerin söndüğünü, yüceleştiğini gördüler. Bu da ilim adamlarını bir kısım şeye sevk etti. Araştırmaları neticesinde, yerdeki denemeleri neticesinde şu kanaata vardılar. Pozitiftir. Bu kanaatın karşısına çıkan da sadece inkarcılardır. Bu kanun bugün üniversitelerde sabit, pozitif bir kanun olarak okutulmaktadır. Ama bunun karşısına sadece Allah'ı inkar için çıkılmaktadır. Bu asrın, 20. asrın en güçlü filozofları bu kanunun müdafileridir. Ez cümle arz edeyim, bunları teyplerde de dinleyecekler. Büyük astronot Eddington bu kanunun büyük müdafilerindendir. Bir mistik gibi kainatın tatlı ahengi içinde Allah diyen bu büyük filozof Hristiyandır fakat Allah demektedir. Bunun arkasından gelen ikinci büyük filozof Jean meçhul kainatında bu kanunun büyük müdafilerindendir. Einstein'ın kainatı anlatması da bu kanunu teyit eder mahiyettedir. Kaçamak ifadelerinde bu kanunu anlattığı hissedilmekte, bu kanunu müdafaa ettiği hissedilmektedir. Binaenaleyh güçlü bir kadro termodinamiğin ikinci kanunu müdafaa etmekte. Bu kanun diyor ki, bir sıcak kütle bünyesinde merkezindeki sıcaklığı çevresindeki soğukluğa vermek suretiyle müsavi hararet hasıl etmektedir kainat. Ve işte avamisine şöyle geçelim. Siz bir cismi ateşte, suda kaynatın, ısıtın. O bir ateş parçası haline geldiği zaman sonra soğuk suya sokuverin. Soğuk suyun soğuttuğu yerlere merkezden yukarıya doğru ciddi bir sıcaklığın koşa koşa geldiğini göreceksiniz. Merkezlerdeki sıcaklık soğuk muhitlere doğru kayacak. Ve etraf aynı seviyede sıcak hale gelecek. Kanunun mahiyeti budur. Kainat bir sürü güneşlerle doludur. Binlerce, yüz binlerce güneşlerle doludur. Samanyolu'nun içinde milyonlarca güneş vardır, bizim güneş gibi. Ve bu güneşlerin içinde korkunç hararetler boy göstermektedir. Eskiden bize diyorlardı ki, güneşin merkezinde Allahu alem 15 milyon derece hararet var. 15 milyon derece hararet var. Halbuki şimdi bir kısım araştırıcılar belki bu hararet 140 milyon derecedir diyorlar. Bu korkunç hareket daima merkezden dışa doğru çıkıyor, infilaklar hasıl oluyor, radyasyonlar halinde etrafa saçılıyor. Ta etraf aynı seviyede sıcaklığı kazanacağı ana kadar bu sıcak merkez etrafa hararet neşredecektir. Bunu anladık inşallah. Sıcak merkezler, sıcak bünyeler çevreye, soğuk muhitlere hararet neşredecektir. Essin ne olur, hararet neşretse ne olur? Mesele o değil. Hararet neşrede bir gün o vaziyet alacaktır ki bütün kainat, çünkü bu ameliye bütün kainatta olmaktadır. Allah'ın bu tezgahı kainatta aynı şekilde çalışmaktadır. Güneşte olduğu gibi başka şeylerde de olmaktadır. Başka alemlerde, başka nebulozlarda da olmaktadır. Her yer aynı derecede elektrikle dolduğu an, aynı derecede daha doğru bir tabirle enerjiyle dolduğu an, kainatta artı, eksi kalmayacaktır. Eski dille zait, nakis yok olacaktır. Zait, nakis yok olduğu an, potansiyel bir enerji olacaktır kainatta, fakat hayat olmayacaktır. Hayat birbirine zıt kutuplarla hasıl olmaktadır. Güneşler duracak, yıldızlar sönecek, ay sukut edecek, küre-i arz kasılıp kavrulacak, yanacak, sönecek, hiçbir şey olmayacaktır. Bu meselenin ikinci şıkkıdır. Bunu da anladıksa üçüncü şıkkına geçeyim termodinamiğin. Kainatta her şey sönsün, müsavi hararet hakim olsun, ne ifade eder? Sen bize Allah'ın kadim olduğunu anlatıyordun, bunları anlatmanın bununla ne münasebeti var dersiniz? Münasebeti var.
Madde kadimdir diyen adam ne demek istiyor biliyor musunuz? Biz diyoruz ki Allah ezelidir, evveli yok yani. 1 milyar deyin, 2 milyar deyin, trilyon deyin, yeryüzündeki bütün taşı, ağacı, toprağı zerre yapın, atom yapın. Sonra sıfır olarak dizin, önüne bir rakam koyun, okuyamayacağınız korkunç rakamlar meydana gelsin. Bütün bu rakamlar ezelin yanında sıfır, ibni sıfırdır. Ezel sonsuz zaman demektir. Madde kadimdir diyen adam ne diyor biliyor musunuz? Siz Allah'a ezeli diyorsunuz ya, o da diyor ki enerji kadimdir, ezelidir, atom ezelidir. Atom ezeliyse yani yaratılmamışsa, Allah'ın yerindeyse haşa ve kella, Allah'ın durumundaysa senin Allah hakkındaki hükmünü atoma veriyor. Bu noktada müsavi diyelim. Sen Allah'ın ezeli olduğunu iddia ediyorsun, o da atomun veya enerjinin ezeli olduğunu iddia ediyor. Sen diyorsun ki Allah kadimdir, ezelidir, o da atom kadim ve ezelidir diyor. Bu da meselenin 4. şıkkı. Onlar atoma kadim, ezeli desinler, biz Allah'a diyelim. Termodinamikle bunun ne alakası var? Yine soruyu soralım. Var ya. Şayet madde ezeli olsaydı, termodinamik kanunu bakın, ezelden beri geliyor. Herhangi bir zaman başlangıcından değil, trilyon sene değil, trilyon defa trilyon sene de değil. Ezelden beri geliyor madde yapısı. Ezelden beri geliyor nebulozlar. Ezelden beri geliyor atom yığınları. Halbuki termodinamik kanunu maddenin ezeli olmasına müsaade etmiyor. Diyor ki, madde daima, maddi yapı daima merkezindeki harareti dışa vermektedir. Bir gün kainat sönecektir, sönmeye doğru gidecektir. Şayet ezeli olsaydı, şimdiye kadar milyon defa milyonca sene evvel çoktan termodinamik kanunu olmuş olacaktı. Anladınız mı şimdi meseleyi? Her şey merkezindeki sıcaklığı dışa veriyor. Şayet madde ezelden beri böyle bu işi yapsaydı, ezel zamansızlık demektir, sonsuzluk namütenahi demektir. Şimdiye kadar trilyonca sene evvel olmuştu, çoktan olmuştu bu mesele. Şu anda hali hazırda kainatın mevcudiyeti, küre-i arzın mevcudiyeti, hayatın mevcudiyeti bu kanun muvacehesinde gösteriyor ki madde sonradan yaratılmış, ezeli olan Allah'tır. Madde sonradan olduysa, sonradan onu meydana getiren birisi vardır. İşte biz ona ilerideki derslerde açık göreceğimiz şekilde Allah diyoruz Celle Celaluhu. Bu 1. şıkkı meselenin. Elektronların hareketi dahi gösteriyor ki atomlar ve enerji sonradan yaratılmıştır. Onu yaratan Allah'tır. Bunu da kısaca halkın çoğu bu mevzuda bir şey bilmediği için yine avamca arz edeyim. Sen de, ben de, bütün kainatta, şu kürsüde, oradaki minberde, caminin duvarları da Allah'ın aynı taşlarından yapılmıştır. Allah önce taşları yaratmış, sonra yapacağı şeylerin binalarını o taşlarla kurmuştur. Allah'ın yaptığı, kurduğu binalarda kullandığı taşlar o kadar küçüktür ki, bunlar ters tarafa doğru sıralayacağın 20 tane sıfırla ancak bir en küçük cismin mikron hesaplarıyla milimetrenin ters tarafa doğru sıralayacağın sıfırlarla ifade edilemeyeceği kadar küçüktür. Allah'ın var ettiği şeylerin binasında kullandığı taşlar bu kadar küçüktür. Yani 1 milimetreyi 20 sıfırla ifade edeceğiniz bir rakam sayısınca küçülttüğünüz zaman belki atomun çapına denk gelir. Allah işte bu atomlarla var ettiği her şeyi var etmiştir. Buna atom diyoruz. Eskiler cüz-i ilahiyete ceza diyorlardı. Latinli buna atom dedip en küçük parça, parçalanmaz parça demektir bu. Başkaları başka dedi, ne derlerse desinler. En küçük parça, maddenin en küçük parçası. Atom dediğimiz şey, çekirdeğinde bir proton bir de nötron bulunan şeydir. Bu atomun çeşidine göre değişir. Birinde bir tane vardır, öbüründe 2 tane vardır. Birisinde de 228 tane, 38 tane var. Çekirdekte ve dışta dönen elektronların sayısına göre atomların adları da değişir. Biz bir tanesini alalım bunlardan. Hidrojen atomunu alalım. Bunun çekirdeğinde, içinde, merkezinde güneş gibi bir tane proton vardır, bir tane de nötron vardır. Etrafında da Arap'ın ehliliç dediği,
bir çam kozalağının şeklini verebilecek dönüşler yapan, deveran eden elektronlar vardır. Böyle periyodik olarak döner, onun etrafında hayali bir şekil verir ona. O merkezde durur, onların hareket ettikleri de söyleniyor. Elektron onun etrafında döner durur. Atom dediğimiz zaman bunu anlayalım. Buna atom diyoruz. İşte bu elektronların hareketi atomun ezeli olmadığını gösterir. Allah'ın ezel olduğunu gösterir. Nasıl gösterir? Mücerred olmaz bu mesele. Bu elektronlar, dikkat edin, ya eskiden sakindi, sonradan harekete geçti. İki şıkkını da anlatacağım. Bir şey ya hareket eder ya sakindir. Üçüncü şık yok. Elektronlar çekirdeğin etrafında ya hareket ediyordu veya duruyordu. Siz üçüncüsünü söyleyin, onu da diyeyim. Şayet duruyorduysa bu elektronlar kütle tarafından, merkez tarafından çekilmesi icap eder. Çeker onu. Merkezde pozitif yüklü, ağır, çekici. Muhitteki de negatif yüklü, o da çekilendir daima. Bir taraftan kaçar hareketiyle, diğer taraftan merkez tarafından çekilir. Tıpkı nispi olarak güneşin gezegenlerinin güneş etrafında döndüğü gibi çekirdek etrafında döner durur o da. Dikkat buyurun. Kanun bu. Şayet bu kütle etrafında dönen elektron evvelden ya hareketi yavaş veyahut da sakin olsaydı merkez tarafından çekilecekti. Çekilsin ne olur? Çekilsin de şu olur. Küre-i arz da bu kabil atomlardan yapılmıştır. Küre-i arzı meydana getiren taşında, toprağında, ağacında bu kabil atomlar vardır. Ve hepsinin böyle çekirdeği vardır ve hepsinin etrafında elektronlar dönmektedir. Her atomun çekirdeği tarafından elektronu çekilseydi, küre-i arz bir yumurta kadar kalırdı desem, siz daha küçük deseniz yalan söylemiş olmazsınız. Küre-i arz aynı ağırlıkta olurdu fakat yumurta kadar kalırdı. Sen olmazdın, hayat da olmazdı, şu da olmazdı, bu da olmazdı. Halbuki biz görüyoruz, işte her şey var ve küre-i arz yumurta kadar değil. Bundan anlaşılıyor ki elektronlar hareket ediyorlar. Kütle tarafından çekilen şeyin de bir kere kütleden artık kopup gitmesi düşünülemez aslında. Kütle tarafından çekilip öyle kalacak. İkinci şık kalıyor. Elektronlar hareket ediyor, bu şık kalıyor. Elektronların hareketiyle bir neticeye doğru gidildiğini görüyoruz, bakın. Elektron hareket ediyor, güneşler sönüyor. Elektron hareket ediyor, nebulozlar teşekkül ediyor, kayıp gidiyor. Elektron hareket ediyor, her şey harap oluyor. Dikkat edin, burada da termodinamikteki ezel manasını düşünün yine. Şayet bu elektronlar çekirdeğin etrafında ezelden beri dönüp dursalardı, neticede şimdi varacakları yere çoktan varıp gitmişlerdi. Çoktan bitip tükenip gitmişlerdi. Bitmişlerdi bunlar, mahiyet değiştirmişlerdi. Halbuki hareket ediyorlar. Öyleyse bunların bir başlangıcı vardır. Biz bu başlangıcına o da vardı, bu da vardı, harekete geçti demiyoruz. Başlangıcına diyoruz ki Allah atoma var ol dedi, atomda var oldu. Allah elektrona var ol dedi, elektronda var oldu. Bunlar laboratuvarlarda elde edilen neticelerdir. Vaka atomun vacibül vücuda ayrı şekilde delalet ettiği hususlar var, onları ilerideki derslerde arz edeceğim. Burada kıdem ismini anlatıyoruz Allah'ın. Allah kadimdir, madde hadistir, Allah mühdistir, ondan sonra her şey hadistir. Bu hakikati, Allah'ın kadim sıfatını, evvel ismini anlatmak için arz ediyorum bunları. Güneş enerjisi bize nasıl anlatıyor bu hakikati, onu da müşterek müteala edelim. Güneş dediğimiz şey, eskiden bir ateş topu şeklinde insanlara görünürdü. Hakkında çeşitli destanlar yazıldı, çeşitli şeyler anlatıldı. Ama bu roket devrinde güneşin mahiyeti de az çok anlaşıldıktan sonra artık o eski hülyaları bir tarafa bırakmak icap ediyor. İlim bize şunu anlattı güneş hakkında. Güneş, 1 milyon küreyi arzı içine alabilecek kadar muhteşem bir Allah ocağı, Allah lambası, Allah sobasıdır. Durmadan yanıp duruyor. Çapı küre-i arzınkinden 109 defa büyük.
1 milyon küreyi arz rahatlıkla içine girebilir güneşin. O kadar geniştir. Her saniye şu rakamlara dikkat edin. Her saniye 564 milyon ton hidrojen helyume dönmektedir. 564 milyon hidrojen helyume dönerken her saniye kütlesinden 4 milyon ton kaybetmektedir Güneş. Güneş her saniye kütlesinden 4 milyon ton kaybediyor. Bu bir dakikada 240 milyon ton yapar. Bir saatle çarptığımız, karşılaştırdığımız zaman bunu 144,80 yapar. Yani 14 milyar 400 milyon ton yapar bir saatte. 24 saatte çarptığınız zaman okunmaz rakam çıkar. Bir haftayla, bir seneyle çarptığınız zaman şaşarsınız, belki de aklınızı kaçırırsınız. Güneş kütlesinden kaybediyor bu kadar. Güneş gibi güneşler var, kainat güneşlerden ibaret. Onlar da kaybediyorlar kütlelerinden. Niye kaybediyorlar? Güneş kütlesinden sana enerji gönderiyor, radyasyon gönderiyor. Sen ısınıyorsun onunla. Havan da ısınıyor, toprak da ısınıyor. Ot ısınıp da bitiyor. Yavrular ısınıp da büyüyor. Meyveler ısınıp da açıyor. Meyveler güneşle temas ettiklerinden ötürü işlerindeki karbondioksiti Allah Celle Celaluhu sentez yapıyor, tatlı haline getiriyor, tablalar halinde sana takdim ediyor. Güneş gelmese, ışığı olmasa bitti senin işin. Allah senin istifadene müheyya yapmış onu. Korkunç rakamlarla kütlesinden nasıl kaybettiğini gördünüz. Bütün güneşler de böyle kaybediyor. Zaten kainat böyle güneşlerden ibaret. Allah'ın yarattığı güneşlerden ibaret. Bakın şimdi, madde ezelidir diyen adam, bu kainat ezelidir diyen adam, nebulozlar ezelidir diyen adam ne kastediyor? Evveli yok diyor bunların. Halbuki şayet bu güneşlerin, bizimkinin bir evveli olsa bile, bu güneşlerin şayet evveli olmasaydı, şimdiye kadar çoktan bitmişlerdi. Korkunç rakamı gördünüz ya, çoktan sönmüştü bu. İşte bu muammayı halledemeyen Einstein dahi Evren adlı kitabında, Kainat adlı kitabında, güneş bilemediğimiz bir şekilde adeta şu tabiri kullanıyor. Parazit gibi bir yerden besleniyor, bilemiyoruz diyor bunu. Bu muammayı biz söyleyelim. Güneş Allah'ın kayyum ismine dayalı, işte oradan besleniyor. Yoksa şimdiye kadar çoktan sönmüş. Burada bir noktaya daha dikkatinizi rica edeceğim. İki matematiği yine nazarınıza arz edip sizi düşünmeye davet edeceğim. Güneşin bu hali de gösteriyor ki evet bir kadim var. Fakat ne güneş kadim, ne küre-i arz kadim, ne enerji kadim, ne madde kadim, ne de hiçbir şey kadim. Kadim, ezeli, ebedi olan Allah'tır Celle Celaluhu. Her şey onda bitiyor. Bir hususu daha arz edeceğim. Güneşin yine kütlesinden kaybetmesi hesabını siz düşünün. Bir senede küre-i arz kadar belki birkaç bünyesinden kaybeder. 1 milyon küre-i arz dahi olsa 1 milyon sene sonra bitiverir güneş. Dikkat edin. Bunu hatırınızda tutun, ikinci noktaya dikkat edin. Arkeologlar buldukları kafa taslarında bize diyorlar ki bu şu kadar sene evvel yaşamıştır, bu da şu kadar sene evvel yaşamıştır. Bilim ve tekniğin son sayılarından bir tanesinde Cevat olaylarında buldukları bir kafa ittifakla dediler ki bu 2,5 milyon sene evvel yaşamış bir insanın kafası. Bu kafayla iki şey anlatayım size. Bir, dünyada en eski yaşamış maymun kafaları dahi 1,5 milyon seneyi geçmiyor öbür tarafa. Halbuki maymundan evvel insan kafası bulunuyor 2,5 milyon sene evvel. Bu bir kere Darwin safsatasının yeri olmadığı mevzuunda bir delil. İkinci husus da şudur, dikkat buyurun. 2,5 milyon sene evvel güneş, yeryüzünde bir canlının yaşamasına müsait haldeymiş. Ne anlatmak istiyorsun acaba burada? Şunu. Güneş kütlesinden her gün bu kadar kaybederse, demek ki 2,5 milyon sene evvelki güneşle şimdiki güneş arasında çok fark var. Güneşten küreye arza normal ısı gelmese, merkezdeki hararetin dışa doğru nasıl çıkacağını siz görürsünüz. Kıyamet koptuğu zaman öyle olacak, Allah öyle yapacaktır.
Bu hararet dengesi filan bunu yerinde tutuyor. Yoksa paramparça olup infilak edecektir. Güneş de dışından mütemadiyen böyle etrafına vere merkezden yukarıya doğru çıkacak bir infilak olacaktır. Bir gün böyle bulut gibi, şemsiye gibi açılacak, sonra bir de büzülecek, cüce bir yıldız haline gelecektir. 2,5 milyon sene evvel yeryüzünde hayata müsait bir hava hazırlıyor Allah Celle Celaluhu o güneşte. O günkü güneşin dikkat edin harareti şimdikinden 20 misli fazla olsaydı yeryüzü cayır cayır yanardı. Güneşten 20 misli büyük Sirus yıldızını güneşin yerine koydukları zaman diyorlar ki her şey erir, buhar olur gider. 2,5 milyon sene evvel güneşin durumu Sirus yıldızından belki 100 misli daha fazla olması gerekirdi. Halbuki bir canlı siz biliyorsunuz, sizi 100 derece ateşe koysalar cayır cayır yanarsınız. 100 derece ateşte yanarsınız. 100 derece soğukta da donarsınız. Demek ki 100 derece dahi değişmemiş, dikkat ediyor musunuz? Halbuki bu hesaba göre küre-i arzda o gün 1000 derece hararet varsa şimdi 1000 derece soğuk bulunması icap eder. Veya 1000 derece sıcaklık olması icap eder. Güneşin açılmasından, kasılmasından ötürü 1000 derece soğuk olması icap eder. Her iki keyfiyette gösteriyor ki güneş ezeli değildir. Güneş ebedi değildir. Ezeli olan Allah Celle Celaluhu sizin faydanız için ayetiyle anlattığı gibi o öyle Allah ki yeri de güneşleri de daha başka yıldızları da sizin emrinize musahhar etti. Ta siz de onun emrine musahhar olasınız. Ona itaat ve inkiyat edesiniz. Burada akla ayrı bir safsata gelir. Maddeci değerlendirir ve sorar. Der ki atom yoktu da enerji vardı. Enerji atoma dönüştü, neticede atomda enerjiye dönüşecek. İşte böyle dönüşüp durmaktadır. Dönüşüp durmaktadır. Belki hakikaten böyle bir dönüşme vardır. Fakat bu Allah'ın havliyle ve kuvvetiyle. La havle ve la kuvvete illa billah. Kuvvet Allah'tandır, tahvil eden de Allah'tır Celle Celaluhu. Atomu enerji yapan, enerjiyi atom yapan Allah'tır. La havle ve la kuvvete illa billah. Bunu bize anlatıyor. İnşallah bu hususu, bu hakaiki anlatırken daha mufassal arz etmeyi düşünüyorum. Fakat burada da dikkat edeceğimiz, yakalayacağımız boşluk şudur. Enerji maddeyle kaimdir. Yani hararetin kendisini hissettirmesi, o hararetin bir cisme sirayet etmesine bağlıdır. Ortalık hararet olsa, ortada bir cisim olmasa kızan yok ki, narlanan yok ki siz harareti hissedesiniz. Şayet ortada küre-i arz olmasa veya atmosfer olmasa siz gelen hararetin mevcudiyetini hissedemezsiniz. Ortada madde olmadıktan sonra hissedemezsiniz. Eskiler buna şöyle diyorlardı. Enerji, kuvvet arazdır. Madde cevherdir. Araz maddeyle kaimdir. Madde olmadıktan sonra araz düşünülemez. Madde olması lazım baştan. Öyleyse kainatın evvelini enerji düşünmek yine ilmi hakikatlarla mütenakız düşmenin ifadesidir. Bu hususları kısaca hulasa edeyim. Bu dersle kainatın varoluş sırrına baktık. Bu varoluş sırrının arkasında Allah'ın kıdemini, maddenin sonradan var olduğunu gördük. Meseleleri zincirleme böyle, teselsül yapsa, çok eskilere kadar götürseler dahi, Allah Celle Celaluhu'ya dayanmadıktan sonra hiçbir meseleyi mantık ve ilim muvacehesinde izah etmeye, anlatma imkan yoktur. Bidayette arz ettiğim gibi, batılı mütefekkir ve düşünürün dediği gibi, Allah atoma var ol dedi veya ışığa var ol dedi, ışık var oldu, işte muammanın halli bu iki cümle içindedir. Nefsimize, şeytanımıza, nefis ve şeytan taşıyan, nefsi emmare haline gelmiş, bütün insanlara Cenab-ı Hak bu hakikati kabul ettirsin. Kendi nur isminin cilvesi olan, o mübarek ışıkla kendisini bize gösterdiği gibi, termodinamiğin arkasında ben varım dediği, güneş enerjisinin arkasında ben varım dediği, elektronların hareketinin arkasında ben varım dediği gibi, nefsimize karşı, bütün nüfus-i emmareye karşı da ben varım desin, patlak patlak, çatlak çatlak olmuş kalplerimizi itminana kavuştursun, bizi huzura erdirsin inşallah. Bir safsata daha vardır.
Allah Resulü beyanı numasıyla bu hakikati anlatırken der ki, bir gün yan gelip yatacak veya ayağını ayağının üstüne koyacak, şöyle diyecek: şunu Allah yarattı, şunu Allah yarattı, şunu Allah yarattı, Allah'ı kim yarattı diyecekler. Siz bu yolların ayrımı diyeceğim noktada durun ve iki hüküm vermeye çalışın. Bunlardan birisi, ifadesi muciz olan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, ileride böyle bir hadisenin meydana geleceğini haber veriyor. Zındıkanın hüküm ferma olacağını, ateizmin hakim olacağını, şeytanın saltanat kuracağını ve bir kısım insan suretindeki şeytanların da o saltanata tebaiyet edeceklerini, biat edeceklerini haber veriyor. Şeytan gibi mağrurane ayağını ayağının üstüne atacak, Allah'ı kim yarattı diyecek. Allah'ın binlerce selat ve selamı üzerine olsun, her hakikat halüşer eden nebiler nebisi burada da muciz numa ifadesiyle bir hakikati hal ve şer ediyor. O hale geldiğiniz zaman la havle ve la kuvvete illa billah deyin. Kainattaki bütün havl ve kuvvet Allah'la kaimdir. Enerji dediğiniz şey Allah'la kaimdir. Dayamadan anlatamazsınız. Kuvvet Allah'la kaimdir. Onun sağa veya sola dönmesi bu da Allah'la kaimdir. Allah'a istiaze edin, onu kafanızdan atmaya çalışındır. Allah'ı haşa ve kella kim yarattı sözü, komünistlerin uydurduğu sözdür. Allah'ın mevcudiyetine binlerce delil muvacehesinde, küçük kafalarına sıkıştıramadıkları Allah Celle Celaluhu ve Tekaddes Hazretlerinin varlığını ve vücudunu inkar edemediklerinden ötürü, onu kim yarattı şeklinde taaddada bulunurlar. Bir iki misal arz edeyim size. Bu caminin içine girseniz, sizden herhangi biriniz, önümde duran şu kürsünün hazırlandığı yerde bir kitabın bulunduğunu görseniz, sonra bir miktar ayrılıp gitseniz veya sırtını dönseniz, görseniz ki o kitap oradan kalkmış, şuraya konmuş. O zaman dersiniz ki bu kitabı buradan alıp buraya koyan bir tanesi vardır. Neden dersiniz bunu? Çünkü bizatihi bu kitap buradan kalkıp buraya konma gücüne, imkanına sahip değildir. Buradan kalkıp buraya konmasını buna vermek demek, bunda irade, kudret, ilim düşünmek demektir. İkinci bir defa buradan içeriye, camiden içeriye girseniz, beni burada görseniz, ondan sonra sırtınızı dönseniz veya dışarı çıksanız, içeriye girdiğinizde beni minberin önünde görseniz, biraz sonra göreceksiniz. O zaman bu meseleyi hiç yadırgamazsınız. Dersiniz ki bunun iradesi vardı, bizatihi muharrikti bu, hareket edendi, onun için buradan kalktı, oraya gitti. Benim biri tarafından buradan kaldırılıp oraya götürülmemi asla düşünmezsiniz. Bunu cebinize koyun. Size deseler ki, bu kafa neyin üzerinde geziyor? Tereddüt etmeden dersiniz ki vücudun üzerinde. Vücut neyin üzerinde geziyor? Ayaklar üzerinde. Ayakları gezdiren nedir dedikleri zaman ne dersiniz? Ayaklar kendi kendine geziyor. Bunu da bir tarafa koyun. Trenin arkasından yetişseniz trene, baksanız ki en arkadaki vagon çekiliyor. Acaba kim çekiyor bunu? Nazarı sati olan birisi size bir önceki vagonun onu çektiğini söyleyecektir. Gitseniz baksanız o da çekiliyor. Onu kim çekiyor acaba? Bir önceki. Bunları çoğaltabilirsiniz. Milyon vagon yapabilirsiniz. Bizatihi kendini götüren birine işi dayayıncaya kadar. Ona dayadıktan sonra kalbinizde bir itminan hasıl olacak, diyeceksiniz ki bu bizatihi, kendi kendini çekiyor. Bu safsatanın, mağlatanın ne kadar yanlış olduğu zahirdir. Bakın, biz eşyanın kendi kendine kaim olamadığını anlatıyoruz. Atom ezeli değildir diyoruz. Enerji değildir, bunu siz de gördünüz. Belki çokları daha derin anladı. Bazıları da benim nefsim kadar anladı. Kainatın da ezel olmadığını gördünüz. Ve biz bütün bunları hepsini birine dayadık. Dedik ki,
bunların arkasında bunlar gibi olmayan birisi vardır. Yani atom gibi dönüşmeyen, güneş gibi sönmeyen birisi vardır. Bütün sönenler ona dayandığı, bütün çekilenler onun tarafından çekildiği birisi vardır. Bütün yürüyenler üzerinde yürüdüğü bir kuvvet vardır. Bütün intikal eden şeyleri intikal ettiren birisi vardır. Bu kendi kendine intikal edemiyorsa ettiren birisi vardır. Ama kendi kendine intikal edene dayayıncaya kadar bu böyledir ama fakat bizatihi hareket edene gelince orada her şey bitmiştir. Allah Celle Celaluhu Allah'tır çünkü bütün eşya ona dayanmaktadır. Biz ikinci eşyayı dayayacağımız bir varlık bilmediğimiz için kadim sıfatlarıyla diyoruz ki Allah bizatihi muktedirdir. Allah bizatihi irade sahibidir. Onu haşa ve kella mahluklar sırasına koyup mahluk düşünme, Allah'ı bilememe demektir. Sen onun dahi birisi tarafından yaratıldığını düşünüyorsan, onu kim yarattıysa Allah odur Celle Celaluhu. Nerede yaratma zinciri bitecek, işte orada imkan bitti, vücut başladı diyeceksin. Orada Allah vardır Celle Celaluhu diyeceksin. Bu hususu da bu kadarlıkla arz edeyim. İnşallah Teala ileride bu meseleleri müşahhas misallerle Cenab-ı Hak tenvire imkan bahşetsin, arz edeyim. Bugün tekrar arz edeyim, Allah'ın kıdem sıfatını gösterdik. Vücutta ufak hissedildi buradan. Demek bir varlık var ki o kadimdir. Demek bir varlık var ki o ezelidir. Onun dışında her şey hadis ve sonradan da fani olacaktır. Allah o ezeli zatın ezeliyetini dalalete saptırılmış, küfre itilmiş neslimizin kalbine ilka buyursun. Şurada burada onu idlal eden kimselere insaf versin. İnsafa liyakat hakkını kaybetmiş mülhitleri, münkirleri Allah en yakın zamanda kahru tedmir etsin. Lillahi Teala'l-Fatiha.